Anime Divan'dan herkese selamlar. Arkadaşlar bugün Bakugan serisindeki en güçlü 10 karakteri sıraladım. Normalde böyle bir videoyu 3 yıl önce yapmıştım. Ancak o zamandan bu zamana kadar sıralamadaki fikirlerim çok fazla değiştiği için tekrardan yapma gereği duydum. Videoda Bakugan ilk 4 sezondan spoilerler bulunuyor. Özellikle son 20 bölümden çok spoiler var. İzlemediyseniz bu videoyu da izlemenizi önermem. Bu arada Drago figürüyle şöyle bir giriş yapayım dedim. Yıllar önce almıştım. Şöyle göstereyim sizlere. Fusion Dragonite. Beraber videoya da bir girelim dedik. Şöyle. Neyse koyamam. Den yapıyordu ya, onun gibi yapamam. Arkadaşlar sıraman 10. sırası Erogan var. Vorton ve Ballista'nın birleşimine hasar verebilmeyi başardı. O bölümde Vorton ve Ballista ikilisi Drago Reptak'a karşı çok sorun oluşturmuştu. Bu yüzden ben 10. sıraya Erogan koymaya uygun buldum. Karakterin tek özelliği yükseğe zıplayabilmekmiş gibi gözükse de aynı zamanda çok hızlı ve çok da güçlü. Yani 10. sıraya koyacak çok bir karakter gelmedi aklıma. Elfin geldiydi, Gorem geldiydi. Ancak onların Mektar Testo'ya karşı çok da bir şey yaptığını görmedik. Erogan hiç değilse Tigre ile beraber en sona kaldı. Yani 10. sıraya siz kim koyardınız? Yorumlara yazın. 9. sırada Pireas var. Şimdi birçoğunuz çok şaşırdı biliyorum. Pireas'ta de çok daha farklı karakterler bekliyordunuz. Ben neden ilk sezon karakterlerini listeye koyduğumu anlatayım.インフィニティコアを手に入れるには究極進化した爆弾が必要。そして究極進化させるには爆弾同士が戦って相手を倒してパワーレベルを上げるしかない。そして倒した敵が強ければ強いほどレベルアップの近道だ。ダンたちが勝つなら勝つで構わない。最強になったところでこの俺が叩き潰すまで。豚は超えさせてから食えということか。Arkadaşlar 80. sırada 3 tane karakter var. Üçü de birbiriyle göreceli karakterler olduğu için 3 karakteri aynı sıraya koydum. Bunlar Skyrys, Talon ve Ingram. Neden göreceli olduklarını düşünüyorum. Üçü de birbirlerine yardım edebilecek kadar hızlılar. Beraber combo yapabilecek kadar hızlılar. Üçünün de saldırı gücü başarısı 4 tane Nonet'in gücünü emmiş. Mektar üstüne süre vurabilmekte. Bu yüzden onları da bu sıraya beraber koydum. Arkadaşlar 7. sıra, bu arada metinden okuyorum. Unuttuğum yerle metinden bakıyorum, onu söyleyeyim. 7. sırada Radizen var. Radizen neden Ventus üçlüsü Pireas'ın örnek koydum onu anlatayım. Radizen'in bu kadar ileri doğmasının sebebi, evet o da Mektar üstesine karşı vurabiliyor. Önceki karakterden tek farkı onlardan daha dayanıklı olması. Pireas'lık Mektar üstesine vuruş karşısında yok oldu. Skyrys, Talon ve Ingram da aynı şekilde. Ama Radizen ise direkt yok olmuyor. O yüzden dayanıklılığından dolayı onu üst sıraya koydum. 6. sırada Jakor var. Jakor'da şöyle açıklayayım. Şunun Bakuganlar genel olarak Marchon Bakuganlardan daha güçlü oluyor. Bu yüzden Jakor'da Radizen'in önünde. Arkadaşlar şimdi çok şaşıracaksınız biliyorum. 5. sırada Hydronoid var. Önceden Hydronoid vs Helios gibi bir video yapmıştım. O videoda Helios Hydronoid'i üstüne koymuştum. Ama şöyle söyleyeyim, ben son sezon Hydronoid'i dahil etmemiştim. Son sezondaki Hydronoid'in
eskisinden çok çok güçlü ölçeceğini düşünmeden öyle yapmıştım. Yani ikinci sezon Hydroid'i düşünürsek o videodaki dediğim doğru. Son sezon Hydroid'in neden gerçekten çok çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Onu açıklayayım. Arkadaşlar son sezondaki Hydroid, şimdi son sezondaki 44. bölümdeki Bakuganlar hepsi Mektaüs ile savaşıyor. Hydroid de en azından onlarla sesinlikle bir su içeyim. Hydroid de en azından onlarla kıyaslanabilir olması lazım. Ve Hydroid'in yetenekleri de çok iyi. Ne gibi yetenekleri var? İşte yer çekim çemberiyle rakibi kendisine çekebiliyor. Hortumun içine hapsediyor ve hortumun içindeki Bakugan'dan daha güçlüyse onu otomatik yeniyor. Yani şöyle söyleyeyim. En azından Hydroid'in Pireas, Tigreira olması ve Pireas, Skylis ve Tylin'e kıyaslanabilir olması lazım. Çünkü 44. bölümdeki Mektaüs ile savaşan Bakuganlar için o da var. Yani onlar kadar etkili hasar vurduğu bir sahne olmasa bile en azından onların seviyesi olması lazım. Çünkü önceki sezonlarda da onlardan güçlüydü. Yani Tylin dışında. Ekip arkadaşlarından güçlüydü. Yani Hydroid'i neden bu sıraya koydum? Stat olarak en azından Pireas, Skylis, Ingram gibi karakterlere benzer olmadı. Kaldırma kuvveti olarak onlardan zaten üstün. Aynı anda 3 tane Bakugan taşımaya başarabilmişti. Bunların işte kader manipülasyonu gibi yetenekleri var. İşte o hortum açığı tekniğiyle rakibi daha güçsüz olup da kazanabilecek olsa bile hortuma kapalıysa direkt Hydroid kazanıyor. Siz anladınız o kısmı. Şimdi diyelim. Şimdi bazıları karşı argüman şunu sunacaktır. Abi işte Hydroid'in kaldırma kuvveti daha güçlü olsa bile o hortumdan kurtulamazlar mı? Ben neden kurtulamayacaklarını anlatayım. Arkadaşlar Bakugan son sezonda Vorton ve Ballista'nın oluşturduğu hortum Drago ve Reptaka bile sorun oluşturuyor. Yani şöyle anlatayım bunu. Hydroid ile hortum oluşturabiliyor. İkisi de aynı seviyede olacak diye bir kural yok. Ama biz bu listede Hydroid'in onlardan daha güçlü olduğunu farz ettiysek bu durum yetenek için de geçerli olabilir diye düşündüm. Yani hortum oluşturursa Pireas illa ki hortuma kapılır olarak düşünürsek ve hortuma kapılan gücünü de çektiği için Hydroid'in kazanma ihtimali yüksek. Tekrardan söylüyorum. Hydroid'in listede olmasının tek sebebi yeteneklerinin iyi olması ve en azından onun güç, hız, dayanıklılık gibi konularda son sezondaki Pireas, Skylis, Ingram ve Tylin'le kıyaslanabileceğini düşünmem. Çünkü hepsi o savaşı Mektaüs'e karşı beraber savaşıyor. 4. sırada Tigreira var. Buna da çok şaşırdınız biliyorum. Tigreira Mektaüs'e en çok hasar veren Bakugan'dı. O yüzden onu Hydroid ile kıyaslayanlar kısmına koymadım. Bir öne koydum. Tigreira'yı daha öne koymamın sebebi Hydroid o hortumu oluşturmadan direkt bu ara kazanma ihtimali var. Arkadaşlar 3. sırada Betadron var. Betadron'u da hızlıca anlatayım. Betadron normalde 2 tane Nonet'in gücüneymiş Mektaüs'e etkili bir hasar veremiyor. Bu yüzden belki hiç listede olmaması lazım. Ama ben neden onu listeye koydum ve 3. sıraya yerleştirdim hızlıca anlatayım. Betadron Drago'ya karşı savaşabiliyor. Tabi Drago'yu öldürmek istiyor. Drago onu öldürmek istemiyor. Yani Drago bir nevi kendisini tutuyor. Ben yine de neden onu bu listeye koydum? Drago sonunda sonsuzluk şekilde gücünü kullanıyor. Bunu göğüsteki amblemi parlamasından anlıyoruz. En azından Drago onu öldürmek istemese bile zaten Drago kimseyi öldürmek istemiyor. Öyle, o da ayrı bir konu da. Diğer Bakuganlara göre Drago'yu daha çok zorladığı için onu 3. sıraya koydum. Bir güç artışı mı oldu derseniz şöyle açıklanabilir. Genelde bu tarz şeylerde karakterler öfkeyle güçleniyor. Betadron'da Drago'ya karşı büyük bir nefreti olduğu için Drago karşısında eskisinden çok çok daha güçlü bir hale gelmiş olabilir. Yani şöyle söyleyeyim.
öfke güçlendirmesiyle Betatron 3. sırada. Yani Drago'ya karşı olan son savaşı olmasa hiç listeye giremeyebilirdi. Çünkü listedeki Prius gibi, Skyris gibi, Tylin gibi karakterler Mektavius Döster'in 4 tane Noet'in güçlenmiş haline etkili bir hasar verirken Betatron 2 tane Noet'in güçlenmiş haline etkili bir hasar veremiyordu. Dediğim gibi son savaştan dolayı 3. sıraya koyuyorum. 2. sırada Reptak var. Reptak da Drago ile savaşmayı başarıyor. İki taraf da kazanmak istiyor. Şunu söyleyeyim. 2. sıraya öfke güçlenme bir Betatron da gelebilirdi. Reptak'la Betatron arasında kaldım. Reptak'ı öne koymamın asıl sebebi şuydu. Reptak'ın dövüştüğü Dragon'un Betatron'un dövüştüğü Dragon'un daha güçlü olabileceğini düşündüm. İkisi de Fusion Dragonoid olsa bile Bakuganlar her savaşta öncekinden daha güçlü hale geliyor. Ve arada bir büyük savaş vardı. Mektavius Döster'le olan savaş vardı. Bu yüzden en azından son savaştaki 46. bölümdeki Dragon'un 43. bölümdeki Dragon'un güçlü olduğunu farz edip Reptak'ı daha öne koydum. Siz isterseniz Betatron'u daha öne koyun. Benim için çok da fark etmiyor yani. Arkadaşlar 1. sırada Drago var. Hiç şaşırmadınız biliyorum. Yani Drago şöyle anlatayım. Sonsuzluk çekirdeği, sessizlik çekirdeği, 6 kadim savaşın gücü, geçit ve anahtar, Mektogan, savaş giysisi, şusu busu her şey olan karakter bütün Bakugan DNA'larını içine bulunduruyor. İsterse bütün Bakugan'ların yeteneklerini kullanabilir. Oyundaki Gladiator bir istisna, işte Helios'un makineleri yaptığı yetenekler istisna, mekanik Bakugan yetenekleri ve yasak kart yetenekleri istisna. Bunun dışında DNA ile yapılabilen bütün Bakugan yeteneklerini yapabilir. Başka ne diyebiliriz? Kaybedecek gibi olduğunda yeni yetenek kartları kazanıyor. Sonsuzluk çekirdeğin verdiği özellik sayesinde. Mesela Betatron'la olan eşleşmede belki kaybedecekti. Son anda öyle bir yetenek geldi. Oradaki yeteneği önceden kullanmamış diye hatırlıyorum. İşte Betatron 2'ye koyabilme ihtimali o yüzden düşünmüştüm. Bir bakalım Drago için başka ne demişim. BT sistemi Bakuganlar varoluştan silebilen bir sistemdi. Ancak Drago'yu silemedi. İşte bu tarz başarıları var. Varoluştan silmeye karşı direnci de var. İşte zihin manipülasyona karşı direnci de var. O nereden geliyor derseniz Naga gibi Bakuganlar zihnini manipüle edebilen bir karakter Drago'yu manipüle edemedi. Onun dışında Naga'nın içindeki sessizlik çekirdeği Drago'ya geçiyor. Ve Drago'yu da olumsuz etkilemiyor. Bu da Dragon dirence sahip olduğunu gösterir. Yani hepsi bir yana Drago zaten Darakları, Nagaları, Barodius'ları insandı. Helios'ta hepsini yenmiş birisi. 1. sırada olması hiç saçmaydı. Reptak'ı, Betatron'u hepsini yendi. Yani listede şöyle düşünün. Listede herkes en az bir kez yendi. Erogan'ı yenmedi. O da hiç savaşmadılar karşı karşıya. Drago 1. sırada olmayı hak ediyor. Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Video çok uzamış. Montajla uzattığım yeri artık kesip biçeceğim ben. Şu neden işte Resinoid'in sıramaya giremediği kısmı yazı koyarım büyük bir ihtimalle. Çünkü orası çok uzun bir açıklama oldu. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.